11 Eylül 2023, Atina'nın kıyı semti Lutsa. Sahte plakalı bu otomobilde infaz edilen 6 kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Saldırıya uğradıklarında havalimanı yolundaydılar. Bu hatıra fotoğrafını yola çıkmadan önce çekmişlerdi. Sahte kimlik taşıyorlardı. Öldürülenler uluslararası suç örgütleri için Türkiye'de cinayet işlemesiyle ünlü Boyun çetesi üyeleri, yani Daltonlar. Daltonlar olarak bilinen Barış Boyun Liderliğindeki Daltonlar çetesi tarafından dehşet dolu anlar yaşandı dün gece. Daltonlar çetesi operasyonu. Daltonlar olarak O saldırının arkasından Daltonlar çetesi çıktı. Bir dakika bile sürmeyen saldırıyı düzenleyenlerdense hala iz yok. Çünkü bu sınırları çoktan aşan bir mafya hesaplaşmasının sadece bir uzantısıydı. İlk değildi, son gibi de görünmüyor. ...8 Eylül 2022, İstanbul. Mecidiyeköy'de lüks bir araba o akşam Boyun çetesinin takibindeydi. Arabada Sırp Skalyeri suç örgütünün lideri Jovan Vukotić vardı. Kamuoyu bu isme yabancı değildi. Bakın arkadaşlar, Türkiye'de bütün Balkanların en büyük mafyasının Türkiye'de olduğunu söyledi. Takibe başladık. Allah'a şükür Antalya'da yakaladık. Oysa suç örgütü lideri Predrag Popović adına düzenlenmiş bir pasaportla Türkiye'ye gelmiş, hatta oturum almıştı. Bakanın dahi ülkede olduğunu bilmediği birini Daltonlar adım adım izliyordu. Tespitlere göre Vukotić, uyuşturucu pazarı rekabeti yüzünden rakibi Sırp Kavaçki çetesiyle hasımdı. Kurtulmak için Türkiye'ye kaçtı. Ancak rakip çete yerini tespit etti ve infazı için Türkiye'de motosikletli saldırılarıyla bilinen Boyun çetesiyle anlaştı. Emniyetin tespitine göre Sırp çete infaz öncesi Daltonlara $1,5 milyon ödeme yaptı. Barış Boyun'un adamları Mecidiyeköy'de aracı kurşun yağmuruna tuttu. Sırbistan'da kırmızı bültenle aranan ve ülkenin önde gelen suç örgütünün lideri İstanbul'da uğradığı silahlı saldırıda öldü. Vukotić'i hamile karısı ve çocuklarının gözü önünde Silahlı saldırı işte tam bu noktada yaşandı. Akşam saatleri araca doğru yaklaştı. Saldırganlardan biri ön koltukta oturan Vukotić'e 5 el ateş etti. Sırp çete lideri öldü. Bu infaz Türkiye, Kafkaslar ve Avrupa'da gerçekleşecek bir saldırı silsilesini başlatacaktı. Liderleri öldürülen Skalyeri mensupları intikam almaya yeminliydi. İlk saldırı 18 Ekim 2022'de Gürcistan'da oldu. Sırp çete liderinin öldürülmesinden sonra gözaltına alınan, serbest bırakıldıktan sonra Batum'a kaçan Edip Yalçın burada başından vurularak öldürüldü. Ardından 23 Mayıs 2023'te Boyun'un sağ kolu Emircan Yılmaz ve 2 adamı Abazya'da silahlı saldırıya uğradı. Emircan Yılmaz öldü. Bu sırada İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda birçok Boyun çetesi mensubu gözaltına alınıyordu. Ancak Barış Boyun bir süre önce Gürcistan'a, oradan da İtalya'ya kaçmıştı. Türkiye'nin kırmızı bülten talep ettiği çete lideri İtalya'da yakalandı. Ancak Türkiye'ye teslim edilmedi ve şehir dışına çıkmaması koşuluyla serbest bırakıldı. Gürcistan ve Abazya'daki saldırılar Barış Boyun'a açık bir mesajdı. Boyun mesajı aldı. Zaten İtalya istihbaratının göz hapsindeydi. Çevresindeki koruma duvarını tahkim etmek istedi. Fahin'in emniyet kayıtlarından aldığı bilgiye göre Boyun, Türkiye'deki güvendiği isimlerden oluşan bir grubun yanına gelmesini istedi. Talimatı alan 6 çete üyesi İtalya'ya gitmek için harekete geçti. Bazıları aranıyordu. Haliyle ilk durakları kaçak yollarla geçtikleri Yunanistan oldu. Bu birlikte son anları oldu. Mavi Alman plakalı Ford marka arabaya eşyalarını yükleyip havalimanına doğru yola çıktılar. İstikametleri İtalya, amaçları liderleri Barış Boyun'a gitmekti. Akşam saatlerinde hareket halindeyken biri arabalı, diğeri motosikletli 2 kişinin çapraz ateşinde kaldılar. Çatışma sadece 42 saniye sürdü. 50'den fazla mermi sıkıldı. 6 Boyun çetesi üyesinin tamamı öldü. Saldırganlar izini kaybettirdi. Yunan polisi öldürülenlerin cep telefonuna saldırıdan hemen önce çabuk kaçın mesajı geldiğini öğrendi. Saldırı mesajdan sadece 10 dakika sonra yaşandı, çok geçti. Güvenlik uzmanları Avrupa'ya uzanan saldırıların Barış Boyun ortadan kalkana kadar devam edebileceği görüşünde. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz.
Scalgiari çetesinin lideri Vukotic'in öldürülmesi çok büyük bir olay. Ve onların bunun intikamı için hareket edebilecek güçleri de çok fazla. Dediğim gibi çok büyük kokain kaçakçısı, çok büyük maddi kaynakları olan ve yıllardır, yaklaşık 7 yıldır çok büyük kanlı bir savaşın içinde olan bir çete. Belli ki Sırp çetenin intikam yemeğini Türkiye'deki yeraltı dünyası ve organize suçla ilgili daha birçok hakikati öğrenmemize neden olacak. Türkiye'nin ne ara ve nasıl böylesine bir suç ve mafya yuvası haline geldiyse bir başka dosya konusu. Siz kim oluyorsunuz lan İstanbul'a racon koyuyorsunuz? Bu şehre raconu da ben koyarım, raconu da ben kaldırırım. Ayağımın altında dolaşmayın, ezerim sizi.